Merhaba, ben Fadime. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size yaklaşık 2 yıl önce örmüş olduğum bir bluzu anlatacağım. Keyifli seyirler diliyorum. Geçenlerde bunu giyip bir yere gitmiştim. Aslında söylediğim gibi uzun zaman oldu ben bunu öreli ama hiç giymedim. Örmeyi daha çok seviyorum galiba giymekten. Ve orada bir tanıdığım benim YouTube'a başladığımı duyunca dedi bunu da mı sen ördün? Evet dedim. Bana anlat ya da mesaj at dedi. Dedim canım benim öyle vaktim yok. Havalara girdim hemen. Ben sana öyle yazmayayım. Mesajda anlatmayayım. Şimdi de kimsenin kafasını şişirmeyelim bu konuyla. Herkes örgüyü dinlemek zorunda değil. Ben sana YouTube'a video çekeyim, sen oradan seyret, herkes oradan seyretsin, işine yarayan da gelsin, oradan seyredip örmek istiyorsa örsün dedim. Tamam dedi. Şu an bu video o yüzden yapılıyor. Dilerim işinize yarar. Keyifli seyirler diliyorum. Şimdi benim elimde şöyle bir bluzum var arkadaşlar. Kolsuz, yuvarlak kol şeklinde bitirmiş olduğum boğazlı yakalı uzunca bir boğaz örmüşüm. Ben çok severim böyle uzun katlamayı şöyle veya katlamadan şöyle büzüşük bir şekilde takmayı da çok severim. Böyle bir bluzum var elimde. Yaklaşık 2 yıl önce ördüm. 2 kat angora ile örmüştüm. Şu ipten örmüştüm. Ve uzun zamandır da ilk kez geçenlerde giydim. Giydiğimde de artık benim YouTube'a örgü ördüğümü bilen insanlar hemen sordu. Sen mi ördün? Eskiden soruyorlardı. Hazır mı? Artık hazır mı değil, sen mi ördün diye soruyorlarsa bu güzel bir gelişme benim için. Çünkü hazır mı diye sorduklarında bozuluyordum. Sanki ben öremem, sanki ben hiçbir şey beceremem falan gibi böyle alınganlıklar yapıyordum. Artık o durumu halletmiş bulunuyoruz. Ben şimdi size kısaca nasıl yaptığımı anlatacağım. Şuradaki bölümden bahsedeceğim. Şuradaki örnekten bahsedeceğim. Gerisi zaten çok kolay. Eğer şiş tutmayı, ters düz örmeyi biliyorsanız bunu hemen örebilirsiniz. Bu bluzu ben 38 beden için ördüm ama 40 beden için de çok güzel olur. Çünkü bu bayağı bol bir bluz. Elbise olarak da kullanabilirsiniz. Bir kere giydim, taytla giydim. Geçenlerde uzun bir çizme ve taytla giydim. Rengi de çok hoş, hiçbir zaman modası geçmeyen bir bluz bence bu. Çünkü şu örnek benim çocukluğumda vardı, gençliğimde vardı, hala var, eminim yaşlandığımda da olacak. Hiçbir zaman modası geçmez, hem gençlere hem bebeklere herkese yapılabilecek bir örnek. Bunu öğrendiğinizde, şurayı da öğrendiğinizde o kadar çok çeşitli örgüler örebilirsiniz ki ve bu dünyada Aran diye yazılıyor ama okunuşunu bilemiyorum. İngilizce olduğunu düşünüyorum. Bir motifin bir deseni böyle böyle o kadar güzel hırkalar örüyorlar ki önümüzdeki dönemde ben de örmeyi düşünüyorum. Bütün o örnekleri ben zaman zaman örmüştüm ama aynı kıyafetin içerisinde birleştirmemiştim. Böyle deneme yapmak istiyorum. Bakalım kısmet ne zamana. Şimdi geçelim bluzumuzu nasıl yaptığım kısmına. Şöyle uzunca bir lastik ördüm. Yaklaşık 20 santim. 2 ters 2 düz. Daha sonra düz örgüye geçtim bir sıra. Ve sonra buralarda ikili pirinç örneklerimiz var. Şuralarda da ikili burgularımız var. Bu tarafa doğru buruluyor. Bu da bu tarafa doğru buruluyor. Aradan sanki yeniden bir ilmek çıkmış gibi gözüküyor. Ama aslında ilmek falan çıkma yok. Sadece ilmeklerin yerleri değişiyor. Ve böyle sanki içinden bir şeyler çıkmış, yana doğru kaymış, sonra o kayanlar kaybolup yeniden çıkmış gibi gözüküyor. Hiç gözünüzde büyütmeyin. Çok kolay ve hemen başlayalım. Bluzumu 2 ters 2 düz lastik ile 90 ilmekten başlayarak yaklaşık hemen beraberce görelim. Yaklaşık 18 santim ördüm. Gözükebiliyor mu? Şuradan birazcık daha itiyorum. 18 santim ördüm. 3,5 numara şiş ile yaptım bu kısmını ve daha sonra 90 ilmeğim vardı benim. Daha sonra
Ara ara 10 tane örüp bir tane arttırarak burayı bir 96-97 santime kadar getirdim. Daha sonra bu kısımda bir sıra düz ördüm. Sonra üzerine örneğimi yavaş yavaş kurmaya başladım. Örneğimiz önce bir ters bir düz kurarak şuradaki pirinç kısmını oluşturmak. Daha sonra şuradaki örgü kısmını oluşturmak. Sonra tekrar pirinç kısmı ve tekrar örgü, tekrar pirinç derken iki tane örgünün arasına serpiştirilmiş pirinçlerden oluşan bir süveter. Şimdi sizinle önce şu kısmını anlatacağım. Arada da şu kısmının zaten yapılışı da yapılışı da bu örneğimin üzerinde var. Şu an ben size bu bölümü bu arada şunu da söyleyeyim unutmadan. Bu kısmı 3,5 ile örmüştüm, lastik kısmını. Şu kısmı 4 numara ile ördüm. İpim de hemen şurada, unutmadan bunu da söyleyeyim. İpim de şöyle 2 kat angora bir ipti. Çok güzel, yumuşacık, sıcacık bir ip. Benim elimde şu an açık renk tüylü bir ip olduğu için örnek güzel gözükmedi. O yüzden ondan göstermiyorum. Şöyle daha seçkin, daha anlatımı daha düzgün görünecek bir ip olsun istediğim için şöyle 2 kat İtalyan yün ile devam ediyorum. 30 tane ilmek attım şişime ve ben 5 numara ile şu an anlatıyorum. Buradaki bölüm 4 numaraydı. Bunu unutmuyoruz. 24 tane şurası arkadaşlar. 6, 12, 18 ve 24 ilmeğimiz var. Şuradaki saç örgülü bölümümüzde. Aradaki bölümleri herkes şuradan sonra kaç arttırmak istiyorsa veya ben bunu burasını 90 santim yaptım diyelim. Siz diyelim ki 80 yaptınız veya 110 yaptınız. Aynı lastiğimiz olmayacak. Herkes ne yapıyordu? Şöyle küçük parçalarla örüyordu. Daha sonra metresinin üzerine koyup mesela ben burada 30 ilmek attım. Şu an 5 numara ile örüyorum. 2 kat İtalyan yün ile örüyorum. Bunu hemen bir ölçelim sizinle. Size de pratik olsun. 30 ilmek, 5 numara şiş ve hemen ölçelim. Şuradan şuraya ölçtüğümde benim 30 tane ilmeğim 20 santime denk geliyormuş. Buradaki ilmeğimi ben kalçama göre veya belime göre veya basenime göre ayarlayarak üste doğru hiçbir sorun olmadan kendime göre bir bluz yapabilirim. Şimdi 30 ilmeğimin üzerine şuradaki 24 ilmeği esas alarak, çünkü asıl yapmak istediğim benim şuradaki bölüm. Zaten şuradaki bölüm neydi? Bir ters bir düzdü, bir ters bir düzdü. İkinci arka sırada da bir ters bir düzü aynı şekilde örüyorum. Üçüncü sıraya geldiğimizde, örgümüzün yüzüne geldiğimizde düzleri ters, tersleri düz örüyorum. Yani bizim pirincimiz iki sırada bir değişen bir pirinç. Şimdi beraberce gelelim. Burada ben daha önceden pirinçlerimin yapılışını göstereyim. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Düzgün olsun diye. Şimdi ben şurada ters yapıyorum. Dönüyorum. Ve asıl örneğime geldim. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 çarpı 4, 24 tane düz ilmeğimi aralarında ters olmadan örüyorum. Bu arada tersi olmayan, ajuru olmayan veya aralarda pirinci olmayan bir burgulu basit saç örgüsü modeli. Şurada bir alt sırada yanlış yapmışım. Hemen burayı bir düzelteyim. 2 kat olunca böyle şeyler olması doğal. Hemen şu alttaki bölümü düzeltiyorum. Şurayı da düzeltiyorum. Ve devam ediyorum. 24 ilmeğimi düz örmeye.
Buradaki burguların sayısı illa 24 olacak diye bir şey yok. Bunu kendiniz istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Pirinç örgümüzde şimdi sırası gelmiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Hem yüzünden hem tersinden ördüğüm için 2 sıramız oluştu. Şimdi tersleri düz örüyorum. Düzleri de ters örüyorum. Yine bir ters bir düz örüyorum. Ama 2 sırada ördüğüm için ve her seferinde 2 sırada bir düzün üstünü ters, tersin üstünü düz ördüğüm için şöyle pirincimiz, şöyle birazcık daha yaklaştırayım, oluşmaya başladı. Şimdi tersten pirincimizi değiştirmeden örüyoruz. Düzü düz öreceğiz, tersi de ters öreceğiz. İkinci sıramız oluşacak. Örgümüzün düz tarafına döndüğümüzde yeniden yerlerini değiştireceğiz. İkili pirinç bu kadar kolay. Şimdi ben burada 24 tane de ters öreceğim. Ve bu bizim 24 düz ters ördüğümüz şu bölüm. Şu kısımdaki bölümümüz bizim 18 sıra. Kaç santim ettiğini de hemen ölçelim. Burayı da herkes kendi istediği sıklıkta yapabilir. Ama daha geniş yaptığınızda burası bombeli ve birazcık böyle dağınık gözükürken daha sıkı yaptığınızda da saç örgüleriniz daha belirgin olacaktır. Bunu da bilin. Şuradan şuraya kadar 7 santim 18 sıra. Burada biraz küçük gözüküyor çünkü 4 numara ile örüldüğü için. Şimdi burada ben 5 ile ördüğüm için daha farklı olacak. Bu şekilde arkadaşlar pirincimizi yapıyoruz. Arada 24 tane düz veya 24 tane arkadan ters yapıyoruz. 18 sıra örüyoruz. 18 sıra sonra burgularımız başlayacak. Burgularımızın başladığı noktada buluşalım. Şimdi 18 sıra ördüm. Görüyorsunuz. Şuradakine baktığımızda tabii ki bu 5 numara şiş olduğu için daha da, evet, mahallemizde düğün var. Hayırlı olsun. Geldik şimdi burada ne yapacağımız arkadaşlar. Yine ben şuradaki ilk ilmeğimi düz alıyorum. Tersimi düz alıyorum. İç bölümünü yine ayarladıktan sonra geliyoruz efendim. Şöyle bir iğnem var benim, plastik. Eğer böyle bir iğneniz yoksa şöyle küçük şişlerden, büyük şişlerden, tığlardan, çatal iğnelerden de yararlanabilirsiniz. Bu iğneme 1, 2, ben bunu yapacağım. Hem kamerada da renk olarak güzel gözüktüğü için daha net anlaşılabiliyor şuradaki sayılar. 3, 4, 5, 6 tane ilmeğimi aldım. Bu ilmeğimi şöyle arkaya doğru getiriyorum ve şurada şişime, şuradan da çıkmadan 6 ilmeğim arkada iğnemle beni bekliyor. Ve ben diğer 6 ilmeği örmeye başlıyorum. Şuradaki ipimi de birazcık çekiyorum ki arada devasa bir boşluk olmasın. Şöyle iyice çektim ilmeğimi. Ve örüyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. ilmeğimi de örüyorum. Ve sayayım, şuradaki bir karışıklık olmasın, sonra 2, 4, 6 ve tekrar benim plastik iğnemde örülmeyi bekleyen ilmeklerimi geri diziyorum. Soldaki şişime diziyorum. Ve tekrar kaldığımız yerden örmeye devam ediyoruz. Düz örüyorum arkadaşlar. Dümdüz örüyorum. Arada haroşalar, ters düzler hiçbir şey yok. Dümdüz burgumuzu yapıyoruz. 3, 4,
2 kat olduğu için alttaki bölümü aldım. Bu kısım birazcık sizi zorlayabilir. Özellikle ince şişle, ince iple yapıyorsanız, ama zamanla eliniz alışacaktır. Şimdi ilk burgumuzu yaptık. Ortadaki 6 ilmeği öne aldık. Öndeki 6 ilmeği ortaya aldık. Şimdi bunun tam tersini yapacağız. Onu da iğnemizden yararlanarak yine aynı işlemin tam tersini yapacağız. 6 tane ilmeği iğneme aldım. Bu sefer iğnemi arkaya değil öne atıyorum. Ki bizim burgularımız önden dışa doğru çıkıyormuş gibi gözüksün. Ve arkadaki ilmekleri örmeye başlıyorum. İpimi burada yine birazcık geriyorum. Boşluk olmasın. 2 3 4 5 ve 6. Ve tekrar soldaki şişime iğneme almış olduğum ilmeklerimi geri diziyorum. Bu işlemi bütün sıra boyunca devam edeceğiz. Burada yaptığımız işlemin aynısını burada da yapıyoruz. Eğer bu burguların hepsini bütün bluz için yapıyorsanız aynı sırada yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer farklı bir örnek yapmıyorsanız. Ve yeniden bu iğnemle geçirmiş olduğum ilmeklerimi de birazcık zorlanarak da olsa örüyorum. İtalyan yün de benim şuradaki ipim gibi yumuşak bir ip değil. Bu yumuşacık bir şey. Bu birazcık sert bir şey. O yüzden birazcık zorlanıyorum. Geldik pirinçler kısmımıza. Burada düzlerin üstünü ters, terslerin üstünü düz alarak pirinçlerimizi oluşturuyorum. Ön sıradayız çünkü. Bütün bu değiş tokuş işlemlerinin hepsini, burguları, pirinçleri hepsini düzde yapıyoruz. Örneğimizin tersi böyle. Görüyorsunuz, hepsi üst üste binmiş gibi gözüküyor. Bu sırada hepsini ters öreceğim. Burgu kısmının pirinç kısmını da düzleri düz, tersleri ters öreceğim. Burada yine geldik pirinçlerimize. Terslerin üstünü ters örüyoruz çünkü tersteyiz. Düzlerin üzerini de düz örüyoruz. Ve bizim şöyle bir görüntümüz var. Şurada da şunu da göstermek istiyorum. İlk kez yapacaklar için bir fikir olur. Şurada 6 taneyi ve diğer 6 taneyi yer değiştirmiştik. Şurada hemen şu an görüyorsunuz yeri belli oldu. Sonra şurada da değiştirmiştik. Onlar da belli ve şurada içten dışa doğru bir dönüşüm olduğu için de boşluğumuzu görüyorsunuz. Şimdi 18 sıra boyunca şu an 2 sırasını ördük. 16 sıra boyunca tekrar aynı işlemi yapacağız. Yine buradaki terslere ve düzlere dikkat ederek örüyoruz ve dümdüz örerek 16 sıra daha ördükten sonra yine aynı burgu işlemini yaparak şuradaki şeklimizi oluşturacağız arkadaşlar. Şimdi yine öndeyim. Yine pirinç örgümüzde yer değiştirmemi yaptım
ve 24 tane ilmeğimi düz örüyorum. 16 sıra, 2 tane de az önce yapmış olduğum sıra, toplamda 18 sıra dümdüz öreceğim. Bunu istiyorsanız aralarına tersler, haroşalar, nohutlar, ajurlar, artık ne tür bir örnek istiyorsanız katarak çeşitlendirebilirsiniz. Temeli nedir? Sağdan sola, soldan sağa burgudur. Temeli budur. Biz burada ikilisini yaptık. Biri sağa doğru giderken biri sola doğru gitti. Bunun daha çeşitli bir sürü versiyonu var. Mantık aynı, sadece arada ajur yapıyorsunuz, nohut yapıyorsunuz, ters düz yapıyorsunuz veya haroşa yapıyorsunuz. O kadar çok versiyona çevirebilirsiniz ki yeter ki mantığını anlayın. Arada ilmek atlatırken burada da yine pirinçlerimizi değiştiriyoruz. Tersler düz, düzler ters. Örnek sonuna kadar aynı işlem devam ediyor burada. Mantık aynı, sadece şuradaki sayıları kaçırmıyoruz ve çapraz olarak yer değiştirirken de kaçırmamaya çalışıyoruz ilmeklerimizi. Şimdi burada konuyu anladığımızı düşünüyorum. Şimdi benim 15 sıram kaldı ve devam edeceğim. 15 sıra sonra tekrar aynı burguyu yaparak öreceğim. Şimdi gelelim bluzumun diğer aşamalarına. 90 ilmek başlamış ve 2 ters 2 düz yapmıştım 3,5 numara şişimle. Burada da örneğimi kurmuş 4 numara şişimle örmüştüm ve yaklaşık olarak hemen koltuk altına kadar kaç santim ördüğümü de görelim. ...32 santim koltuk altına kadar ördükten sonra 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde kesiyoruz. 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde kesiyoruz. Her iki yandan kesiyoruz. Daha sonra da kestiğimiz noktadan itibaren hemen bunun kestiğimiz noktasını buluyorum ben şimdi. Şuradan itibaren kaç santim ördüğümüzü de göstereyim. Şurası düzümüz. Buradan itibaren 18 santim örmüşüm arkadaşlar. 18 santim sonra omzumu kesmişim ama omuzdan önce yaklaşık birkaç santim orası da, onu da hemen önden hesaplayalım. Etek ucundan hesaplamayacağım çünkü şu an burada kameraya sığmıyor, bayağı uzunca bir bluz bu. Birazcık kameramı yukarıya çıkarmaya çalışacağım. Daha fazla çıkaramıyorum. Bakayım şuradan bizde yaka için bir yer verebiliyor mu? Şu an şurayı ölçmeme yetecek sanırım. 18 santim lastiğimizden sonra, bu 18 de sizin için illa öyle olması gerekmiyor. Ben uzun olsun istediğim için o kadar ördüm. 49 santim lastikten sonra etek ucundan da haydi ölçelim. 67 santim ördükten sonra yakayı tam ortadan işaretliyoruz. Şuralardan kesme yapmıştık. Yakamızı kesmeye başlıyoruz. Şuraya bir işaret koyuyoruz tam ön ortasına. Ön ortasındaki işaretten sonra 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde tekrar kesiyoruz. Bu tarafı da 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde tekrar kesiyoruz. Daha sonra da yaklaşık bir, hemen bunu da şuradan çok belli. Görüyorsunuz burgularımı son dakikaya kadar yapmaya devam etmişim. Şuradan da hemen ölçelim. 8 santim dümdüz çıkıyorum. 8 santim dümdüz çıktıktan sonra kolla zaten eşit bir şekilde kesiyoruz. Daha sonra arkayı dümdüz ördüm. Arkada örneğimiz yok. İstiyorsanız buraya da aynı örneği kurabilirsiniz veya burayı pirinç de yapabilirsiniz. Daha sonra arkadaşlar kollarımı biraz sık sık yaptım. Şöyle yakından göstereyim. Sık sık böyle şişimin
bayağı zorlanabileceği bir şekilde sıkı sıkı ilmekler çıkararak iki ters iki düz lastik yaptım. Şöyle görebiliyor musunuz acaba? Bu lastiğimizi de ölçelim. Belki size bir fikir verir. Burası da 30, şuradan birazcık düzeltmem lazım. 32 santim. 32 santimde bu taraf diyelim. 64-65 santim bir kol lastiğimiz var. Daha sonra boğazda da aynı şekilde sıkı sıkı ilmekler çıkarttım. Görüyorsunuz. Ve burayı da hemen sayıp geliyorum. Boğazda 110 ilmek atarak sol taraftan boşluk bırakıp sağ tarafı diktikten sonra şurada benim arkadaki dikişim sol arkaya gelsin istiyorum. Şurada da görüyorsunuz. Burayı da 110 ilmek attım ve kaç santim ördüğümü de hemen söyleyeyim. Bu birazcık büyükçe bir boğaz. Ben çok üşüyen bir insan olduğum için. Bir de ben böyle bir yerlere giderken atkıydı, şapkaydı falan çok taşımak istemediğimde özellikle böyle boğazlı şeyleri giyiyorum. Bir tek onunla hallediyorum o gün işimi. Yaklaşık 28 santim boğaz örmüşüm arkadaşlar. Ve hemen şuradaki detayı da söyleyeyim. 28 santim ördüm. Tersi ters, düzü düz keserek yakamı bitirdim. Ve daha sonra şuradan başlayarak önce şurası görüyorsunuz bluzumuzun yüzü. Önce yüzünden bir miktar ördüm. Daha sonra buradaki dikişimi içe alarak şuradan devam ettim dikişime. Ben bunu tığım ile birleştirdiğim için ördüm diyorum. Tığım ile görüyorsunuz ilmek kaydırma ile birleştirdim. Daha sonra da kalan omuzu birleştirip omuzlar birleştikten sonra kolları örüyoruz. Önce yakayı, sonra kalan omuzu, sonra kolları yapıyoruz. Daha sonra da yan dikişlerimizi bitiriyoruz ve hemen size ne kadar ip kullanmışım onu da yazıp geliyorum. Bluzumda 515 gram ip kullanmışım. Bu bir bluzdan ziyade tunik gibi düşünün arkadaşlar. Bunu ister kollu bir içinize giyeceğiniz penye bluzla da giyebilirsiniz. Gömlekle de giyebilirsiniz. Ben kolsuz giymeyi tercih ediyorum. Özellikle kışın bir yere giderken böyle kat kat kabanlar, onun içine kazaklar falan giymektense bunu giyip üzerine kabanımı giyip gitmeyi tercih ediyorum. Herkesin kendi zevkidir. Yaşadığı ortamın durumudur. Nasıl değerlendirmek istiyorsanız burası size kalmış. Ben sadece fikir vermek amaçlı bunu da söyledim. Şişlerimi de söylemiştim. 4 numara ve 3,5 numara şiş kullandım. Daha ince bir ip ve daha kalın bir şiş ile örerseniz daha az da ip gidecektir. Bu model her zaman kullanılabilecek bir model, modası geçecek bir model değil. Çocuklarınıza da yapabilirsiniz. Dilerim hoşunuza giden, işinize yarayan bir model olmuştur. Çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın.